Vay cenneti ablam, selamun aleyküm. Eski komşum geldik burada. Beraber yaptık bu binaları. 71'den bu yana uğraşıyoruz işte. O Ataköy'de bahçe yapıyordular ya. Aynı öyle bahçesi de öyle. Nasip oldu öyle bir yer. Umut ben. Beykent Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışıyorum. Çöplerden semt analizi çalışmasına 2015 yılında Bavul Dergi'de başladım. İlk başta bir dergi yazısı olarak her ay bir semtin çöplerini karıştırarak yapıyordum. Daha sonra bunu bir yüksek lisans tezine çevirme fikri geldi aklımıza. Doktorada da aynı konuyu daha metodoloji odaklı çalışıyorum. Şirinevlere 71'de taşındım. Daha öncesinde Kars'taydım. Geldim 2 ay Beykoz'da oturdum. 2 ay sonra buraya geldim. Burada bir ev tuttum ben. Ataköy'ünde işe başladık. 2 tane 13 katlı bina verdiler bana kabasını. 30 bin lira para kazandım. Gücümüz yetiyordu o zaman. Ataköy'ünden bir daire almak da düşündük yani. Ama işte bazı nedenlerde mesela oranın aidatı vardı bilmem ne onlardan çekinerek işimiz inşaat olduğu için çalışmadığımız zaman da belki ödeyemeyiz diye Ataköy'ü tercih etmedik. Geldik burada bir bina yaptık. Paramızı kazandıkça 5 katı tamamladık. Çalışamazsak birinde daire yapar kiraya veririz oradan geçiniriz dedik. Madem İstanbul'a geldik geçinme yolunu düşündük. 1973 yılında Arizona Üniversitesi'nde William Ratche tarafından yapılan benzer bir çalışmaya rastladık. Garbage Project adı altında. Böyle bir şey yapmalarının sebebi de bizim yapma sebebimizle aslında benzer. Anketlerle veya derinlemesine görüşmelerle alınan sonuçların gerçeği yansıtmamasına dair bir kaygı var ortada. Bu yüzden çöplere bakılıyor. Daha gerçek sonuçlara ulaşmayı amaçlayan bir çalışma bu. Çöp belgeseli çekiyoruz teyze. Çöp belgesi. Ataköy ile Şirin Evleri karşılaştırıyoruz. Buyurun buyurun teyze. Aynı poşetten hem soya sütü çıkıyor hem çikolatalı gofret ve kaçak çay ve demlik poşeti aynı zamanda. İki semti birbirinden ayıran bir yol düşünün. E5 diyoruz bu yola. İstanbul'un ana arterlerinden biri. Ve bu iki semti birbirine bağlayan tek bir köprü var. Üst geçit. Yolun bir tarafı Ataköy. Orta ve orta üst sınıf. Yolun diğer tarafı Şirin Evler. Daha göçle birlikte vücut bulmuş, daha tasarlanmamış, daha çarpık kentleşmenin bulunduğu bir semt Şirin Evler'de. Bir köprüyle birbirine bağlanan bir yer. Tabii çalışmayı yaparken Ataköy ile ilgili bu planlanmış olmasına kaynaklı birçok veriye ulaşabiliyoruz. Resmi verilere ulaşabiliyoruz ama aynı şey Şirin Evler için geçerli değil. Daha işte mahallede duyduklarımız, bize anlatılan hikayeler üzerinden Şirin Evler'in geçmişini tahayyül edebiliyoruz. Buralar bomboştu her iki tarafta. Buradan bisiklete binerdim doğru Ataköy'e hiç engel yok. Yol nasıldı? Günde bir araba geçiyordu buradan. Malatyalı bir arkadaşım vardı. Adam hamballık yapıyordu İstanbul'da. Orada yalan olmasın 800 liraya mı ne o tarlayı aldı. Karısı bir hafta konu çok para verdim. Ondan sonra kooperatife verdi. Oradan epey miktarda para aldı. 71'de yavaş yavaş burası büyümeye başladı. Her gün ev yapıyordum. Her taraftan gelen oldu. Gün be gün burası kalabalıklaşmaya başladı. Ataköy biraz sosyete yeriydi onlarda. Kimler kalıyordu, kimler yaşıyordu orada? Mesela orada bütün mühendisler, bilmem zenginler, parası bollar diye şey yapıyor. Ataköy'e geldikçe bu bölgeye doğru yaklaştıkça tüketimin niteliği artıyor. Daha kullanım değeri yüksek ürünler tüketiliyor. Marka değeri daha yüksek ama tabii o da belli bir seviye. Öngörülerimin altında kalıyor açıkçası. Yine aç bitir. Aç bitir bir ideoloji gibi. Aç bitir ideolojisi her semtte
her şekilde karşımıza çıkıyor artık yani. Yani aynı nitelikte ürünü daha az tüketmeye başlıyor insanlar. Bu cami da şeydir bak. Ha? Cengiz Topel Camisi. O Kıbrıs'ı alt üst eden pilot vardı ya şehit. Onun ismini verdiler bu cami. Değişmiş değil mi bayağı? Çok çok. Şu binalar bütün değişmiş. Evet çıktık ama. Vay Cennetiye ablam selamun aleyküm. Cevat Bey'i çağır Cevat Bey. Evde buyur. Ya içeri gelmeyek. Ya seni buyur. Cevat Bey gel hele gel bir görecek. Gel selamun aleyküm. Ulan hele ya. Böyle gittiniz kayboldu. Siz Kaybolduk, gelmediniz, hiç sorma. gitmediniz. Eski komşum geldik burada. 71'den bu yana beraber yaptık bu binaları. Sarşaflıyam yavrum benim seçip böyle televizyonlara neyler atmayın bizim köylerde ne gülerler. Yok canım. Oğlum beni. Şimdi sen avcılardasın değil mi? Esenyurt'tayım, Avcılar'dasın ya. Yakın ha sen Avcılar. Ha. Gittim gördüm Cevat Bey daireye bayıldım. He. O daire beni götürdü yoksa ben Esenyurt'a mı gidecektim yani. 35 metre sırf bir salon. Oo. Ya koca meydan top sahası. Maşallah. O Ataköy'de bahçe yapıyordular ya. He. Aynı öyle bahçesi de öyle. Çok güzel yerimiz çok güzel yani öyle. Evet. Nasip oldu öyle bir yer. Nasıl? Nasıl? Organik çöp burada da var fazlasıyla. Yani mutfaktan çıkan çöp. Çöplerden semt analizi bizim ne işimize yarıyor? Literatürde bildiğimiz, gördüğümüz bir kamusal alan, özel alan ayrımı var. Bu özel alanında görülen ve görülmeyen alan olarak ikiye ayrıldığı bir durumu tespit etmiş oluyoruz aslında. Sonuçta kamusal alana çıktığınız zaman her gün binlerce insanla karşılaşıyorsunuz ve sizi anlatan şey sizin cümleleriniz, kelimeleriniz olmuyor. Giyim kuşamınız oluyor, bakışınız oluyor, duruşunuz oluyor. Çünkü sizin kendinizi anlatabileceğiniz başka bir alan yok. Günümüz toplumu dışarıda kamusal alanda temsil odaklı yaşadığı bir dönemde çöplerden semt analizi özel alana dair bulguları bize veriyor. Sizin özel alanınız eviniz, evinize dışarıdan gelen birilerine göstermek istediğiniz veya göstermek istemediğiniz şeyler var. Genelde gösterge değeri yüksek olan şeyleri karşınızdakinden saklamıyorsunuz ama gösterge değeri düşük olan şeyleri karşınızdakinden saklama ihtiyacı duyuyorsunuz. Örneğin evinize bir misafir geldi. Bu misafirin görebileceği alanlar var, göremeyeceği alanlar var. Mesela buzdolabınızın kapağını herkes açamaz. Veya mutfak dolabınızın kapağını herkes açamaz. Buralarda buzdolabında siz ucuzluk marketinden satın aldığınız bir sütü kullanıyor olabilirsiniz. Bunun bir gösterge değeri yoktur. O yüzden siz daha ekonomik olanını tercih edebilirsiniz. Onların görebileceği, beraber tüketebileceğiniz ürünlerde yine bu kamusal alandaki temsil değeri yüksek olan ürünlerin kullanıldığını görüyoruz. Çöplerden semt analizi bize neyi veriyor? Tükettiğimiz nesnelerin aslında gösterge değerinin
görülen kısımda başka, görülmeyen kısımda başka olduğunu görüyoruz. Bugünkü durumda yani bu kadar ekonomik krizin hissedildiği bir durumda ilk başta görülmeyen alandaki tüketim ürünlerinden taviz vermeye başlıyor insanlar. Siz ister istemez markete gittiğinizde ilk başta gösterge değeri olmayan ürünlere elinizin gitmesine sebep oluyor. Bunun sonucunda kullanım değeri düşük, besin değeri düşük ürünler tüketmeye başlıyorsunuz. Kolay gelsin. Ne topluyorsun? Ne topluyorum? Bakıyorum millet ne yiyor, ne içiyor. Ne diyorsun? Ne yapıyor? Millet aç. Aç değil mi? Oğlum zaten öyle. Sen şirin evlere de gidiyor musun? Şimdi oradan geliyor. Senin işler nasıl? Böyle işler kesat işi yok. Senin de işler kesat. Aynen. Mülteci çok abi. Nereli? Evet ben. Yok, mülteciler nereli? Afgan, Ha. Pakistan, Burada Suriyeli. var mı? Ya, her yerde var ya. Burada kimler var? Afgan da. Afgan var. Sen nerelisin? Ben Siverek. Daha mı az çıkıyor? Kriz geldi çıkmıyor. Çöp Millet çıkmıyor bir şey ya yemiyor. baksana aynen. Millet- Daha az yani. Senin millet işler aç, de. Biz ondan daha aç. Çıkan da kapıcılar ayırıyor. Kapıcılar bir şey atmıyor ki. Ha doğru. Olanı kapıcılar alıyor. Yani. Çok bir fark kalmamış yani Ataköylü ile Şirin Evlilerin arasında. Yok, yok. Allah ne olacak hiç bilmiyoruz ya. He. Hiç bilmiyoruz. Her Bizim- gün zam. Zam. Niye buna zam gelmiyor? Bu düşüyor. Ekonomik krizi görüyor musun peki çöpten yani? Bunun krizi var. Ne olacak bu halimiz? Bugün yaptığımız Ataköy Şirin Evler araştırmasında benim ilk olarak dikkatimi çeken şey aç bitir ürünlere çok rastladık. Her iki semtte de aç bitir ürünlere çok rastladık. Yani bu bence ekonomik krizin en önemli göstergelerinden birisi. Yani artık kiloyla alınan ürünlerin dilim dilim alındığına dair bir çıkarım yapabiliriz buradan. Ataköy'de filtre kahve çöpüne daha fazla rastladığımız bir durum var. Diğer tarafta daha çay çöplerine, yani daha kalabalık masalarda tüketilen bir içecek çay. Ama filtre kahve daha tekil tüketilebilecek bir ürün. Daha tekil ürünlere yönelindiği, daha küçük gramajlı tüketime yönelildiğini görüyoruz. Kutu kola, küçük gramajlı yoğurt tüketimi, yaşam tarzının daha bireyselleştiği bir alana işaret ediyor. Daha kalabalık ailelerin olduğu şirin evlerde mesela tencere yemeği artıklarının çok olduğunu gördük. Ataköy'e geldiğimizde paket servise kayıyor, belki daha pratik ürünlere kayıyor. Bu bize Ataköy'de evde geçirilen vaktin daha az olduğunu da gösteriyor. Bu insanlar masa başı işlerde çalışan insanlar olduğu için multivitamin takviyesi alıyorlar muhtemelen. Multivitamin ürünlerine de rastladık. Ama mesela şirin evlerde böyle bir durum yok. Onun aksine çok fazla meyve artığına rastladık. Yani iki semtte de ortak olarak mesela şundan bahsedebiliriz. Kahvaltı artıklarına çok az rastladık. Yani bu bir öğün atlama alışkanlığını gösteriyor olabilir. Ya bu tarafa geldiğimizde daha çok hani bir bedensel görünüme karşı bir yatırım söz konusu tüketimde. Yani light ürünleri görüyoruz. Efendim işte tam buğday makarnalar görüyoruz. Fakat bunların da hani ekonomik değeri yani ücret bakımından çok bir farkı yok. Yine dost süt. Görüyoruz burada da ucuzluk market sütlerini. Yani mesela şirin evlerde hiç kokteyl domates görmedik. Burası bir kokteyl domates cenneti. Hayat tarzı bakımına bunların görüşü başka, bizim görüşümüz başka. Biz buraya uyamayız, yalan yok. Toprak aynı Türk toprağı ama yol bölmüş. Şimdi bu tarafı lüks olmuş, bu tarafı normal hayatını yaşıyor. Türkiye'yi yaşıyor yani. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Emre nasılsın, iyi misin? İyiyim sağ ol, sen nasılsın? Burada çalışıyorum da yardım Sen burada mı çalışıyorsun? sizler İyi, biraz kredi almaya geldik. yapacak krediyi boş ver. Neymiş? Deniz kenarıymış. Deniz, oradaki denize ihtiyaç duymuyor, buradaki denizden çıkmıyor. Yolun o tarafı başka yaşam, bu tarafı başka yaşam. Erhan, ben işimiz bitti, gel beni al buradan. Tamam. Ha.
Sigara tüketimine baktığımızda muazzam bir fark görüyoruz. Şirin evlerde çok daha fazla sigara tüketiliyor. Her çeşit sigara tüketiliyor. Kaçak sigaralara çok rastladık. Tütüncüden alınan doldurma paketlere çok rastladık. Ataköy'de tüketim sıklığı çok daha az. O yüzden sigara konusunda daha sağlıklı bir ortam olduğunu söyleyebiliriz Ataköy'de. Evcil hayvan bakanların sayısının Ataköy'de daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar da protein oranı düşük. İyi markaların ürünleri değildi. Şirin evler için mesela yağ tüketiminin daha yüksek, şeker tüketiminin daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Mesela üçü bir arada ambalajları, işte meyve suyu ambalajları. Bunlar çok fazla ama bunların kalitesine baktığımız zaman yine düşük kalite ürünler, daha hayvansal yağ tüketiminin yüksek olduğunu görüyoruz. Ataköy'e geldiğimiz zaman bitkisel yağ tüketiminin olduğunu görüyoruz. Bu da biraz bedenin görünümüne gösterilen hassasiyetle ilgili bir şey. Ne haber? Canım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın baba? İyiyim. Sen nasıl? Ben de iyiyim, sağ olasın. Gidelim. Gidiyor muyuz? Gidelim haydi şimdi. Gidelim. Senle de bir konuşalım. Olur, tamam. Gel baba, seni bindireyim ben arabaya. Babam anlatır mesela o zamandan burada yaşayan insanlardan, beraber iş yaptıkları insanlardan. Ama o insanlar babamı hatırlamazlar. Ya buraya bir dünya kurulmuş. Bu dünyayı kurarken bu dünyanın yapım aşamasında çalışan insanlar şirin evlerde toplanmış, yaşamışlar. İşte dünya kurulduktan sonra da buraya gücü yeten insanlar gelip burada hayatlarını devam ettirmişler. Aslında aradaki fark temel olarak bu. Benim eşim Melis işte. Okulda tanıştık, o buralıydı. Önce Bakırköy, sonra Ataköy. Biz şirin evlerliyiz. Onu mesela ben geçirirdim şirin evler tarafına yemek yemeye. İlk başlarda o büyük şok yaşıyordu. Şirin evlerde ne yapacağız, ne yiyeceğiz, ne yapacağız diye. İşte onlar öğretirlerdi bize abi. Çatalı sol elle tutacaksın, bıçak sağ elinde olacak. Abi sol elle yemek yemek haram değil mi ya? Bizde öyleydi o zaman. Bizden beklenen şey işte Ramazan'da teraviye gidelim beraber. Gidip oturup bir imam dinliyorsun. Çevren o. Buradaki adamların bununla bir alakası yok. Sonra işte bir kısmımız bizim sorgulamaya başladı. Sol elle yemek yemek niye haram olsun abi? O da bizim elimiz. Arkadaşlık ilişkilerimiz öyleydi. İftara giderdik, işte bir yaşlı bir kadın, annesi. Yorulmuş artık. 8-10 çocuk doğurmuş. Bizle muhabbetleri işte şikayet üzerineydi. İşte abi biz çocuğun babası için mesela annesine diyoruz ki işte bilmem ne amcayı da çok severiz diyoruz. O işte oğlum o el iyisidir. Siz seversiniz de falan. Bu tarafta işte bir doğum gününe geliyorsun. Bambaşka bir dünya, bakımlı bir kadın kocasına sarılıyor, öpüyor falan. Yani bizim için bu inanılmaz bir şey. Çünkü biz kendi anne babamızı bile zor görürdük birbirlerine sarılırken. Öyle farklar var. Ya ne bileyim buraya ben burada bir bisikletimi çaldırdım Ataköy'de. Bisikletle gelip dolaşırdık. Çaldılar bisikleti. Bisikleti biz şirin evlerde aradık. Çünkü burada vardı, bağlarlardı sokaklara bisikletlerini. Kimse çalmaz biliyorsun. Şirin evlerde aradık ve şirin evlerde bulduk mesela bisikleti. Çalmış oradan, yine oradan gelip burada çalmış, götürmüş, orada biniyor. Şeyi hatırlıyor musun? Burada film çekerken silah lazım oldu. Evet, Hakan getirdi. Hakan getirdi. Aynen. Mesela işte o buradaki insanların şokunu hatırlıyorsun. Aynen, O silah mı, tabii, gerçek tabii. silah mı? Nerelisin sorusu burada büyük bir şoktu mesela. Nereli miyim? Herhangi bir yerliyim, Ataköylüyüm işte. Ama şirin evlerde öyle değil. Sen nerelisin? Ben Karslıyım. Küçücük çocuklarız. Ama öğrendiğimiz şeyler var işte. Şuralı adamdan bir şey olmaz. Buralı adamdan bir şey olmaz. Ama burada yoktu o kültür. Nasıl yapsak, nasıl etsek, biz o insanlar gibi mi olsak, onlar bizim gibi mi olsa? Burası kuvvetli bir kültür. Yani oradan birini çekip düzeltebilirsin. Ama buradan birini alıp şirin evlere uydurmak çok zor. Çünkü işte bizim şirin evler, gelip bu tarafa bisiklet kullanırken gördüğümüz bir şey vardı. Şirin evlerde bir kuralsızlık hakim. Kural diye bir şey yok. Kuralı bozduğunu iddia ederse birisi, kavga edersin. Ama bu tarafa geldiğimizde burada bisiklet kullanıyorsun mesela. Kuralsız davrandığın zaman karşına konulan şey kural. Ve bu bizim kavgayla falan baş edebileceğimiz bir şey değil. Çünkü adam seninle kavga etmiyor. Olayın kavgaya gitme ihtimali de çok zayıf. Adam sana bir kural anlatıyor ve bunun uygulayıcısından bahsediyor. Bu kuralın sahibine seni şikayet ederim. Ve şirin evlerden birisinin bununla başa çıkması mümkün değil. Buraya ünlü görmeye gelirdik. Şeyler vardı o zaman. Ümit Karan'la Volkan Demirel haftanın belli günleri burada atriuma gelir yemek yerlerdi. Bilirdik onların yemek yemeye geliş saatlerini. Gelir onları izlerdik.
Bu videoda Ataköy ile Şirinevler'in karşılaştırmalı olarak tüketim kültürü analizini yaptık. Ekonomik krizle karşılaşacağımızı biliyorduk ama bu kadar belirgin olması, somut sonuçlar vermesi bizi bir anlamda da şaşırttı. Makas daralıyor. Ekonomik olarak benzer tüketim ürünlerini tercih ettiklerini görüyoruz. Daha önce hiç karşılaştığım bir şey değildi. Ve çok büyük bir yaşam tarzı farklılığı var. Şirinevler'de zaten sürekli bir ekonomik kriz varmış gibi yaşandığı için herhangi bir şekilde hissettiklerinin derecesi Ataköy'le ölçülebilir bir şey değil. Sonuçta sizin siyasal iktidardan memnuniyetinizi beklentinizin karşılanıp karşılanmadığı belirliyor. Yani Ataköy'deki insanla Şirinevler'deki insanın siyasal iktidardan beklentileri kesinlikle aynı olmuyor. Bundan sonraki süreçte karşılaştırmalı olarak semtlerin analizlerine devam edeceğiz. Yer ve zaman değişecek, konjonktür değişecek. Nelerle karşılaşacağımızı açıkçası biz de merak ediyoruz.